Dedemiz İzmir'den. Dedeniz İzmir'den. Ne güzel. Babaannem evlendi de dedeme anne oldu. Türkçe biliyor musun? Ya tam Bulak. Sen biliyorsun. Bulak'tan. Babanın babası Türk. He, ondan kafenin adını İzmir koydunuz. No? Aa, okey. Karaçay türküsün değil mi? Yes. Aa, teşekkür ederim. Satranç masaları var ve sandalyeler var. Bu politikayla Karaçay Türkleri Çerkeskin kelime anlamı Çerkeslerin şehriymiş. Kafkas dağlarının yüksek rakımlarında yaşıyorlarmış. Türkiye'ye, Anadolu'ya göçe zorlandı. Herkese selamlar dostlar. Şu an kaldığım otelin bahçesindeyim. Karşımızda 5 tane harita var. Sırasıyla dünya haritası, Rusya Federasyonu'nun haritası, Kuzey Kafkasya'da bulunan özerk cumhuriyetlerin haritası, şu an bulunduğumuz Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nin haritası ve yine şu an bulunduğumuz Çerkesk şehrinin haritası bulunuyor. Bir önceki videoyu izlediyseniz Rusya Federasyonu'na gelmiştim ve bir yol macerası yaşamıştık. Onu şimdi harita üstünde göstermek istiyorum. Yolculuğum İzmir'den başladı. Uçakla Tiflis'e geldim. Burası umarım Tiflis'tir, yanlış anlamamışımdır. Çünkü Rusça yazıyor. Tiflis'ten yola çıktım. Kazbeyin'i geçerek Vladikavkaz'a ulaştım dostlar. Vladikavkaz'da Kuzey Ossetya Cumhuriyeti'nin başkenti. Şu sarı gördüğünüz alan Kuzey Ossetya Cumhuriyeti'ni ifade ediyor. Rusya Federasyonu içerisinde yer alan özerk cumhuriyetlerden bir tanesi. Vladikavkaz'da hiç beklemedim. Otogardan bir servise bindim. Kabardino-Balkarya topraklarını geçerek Piatigorsk'a ulaştık dostlar. Burada da hiç beklemedim. Yine otogardan bir tane servise bindim. Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'ne ulaştım. Onun başkenti olan Çerkesk'teyim şu an. Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti de bu beyaz alan. O da ayrı bir özerk cumhuriyet. Bir aksilik olmazsa oraya da gidip bir ziyarette bulunacağım. Orayı da sizlere tanıtmak istiyorum. Şu an bu yeşil alandayız. Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'ndeyiz. Onun başkenti Çerkesk'teyiz dostlar. Sizlere harita üstünden yaptığım yolculuğu ve bulunduğumuz yeri göstermek istedim. Hatta biraz daha detaylı gösterecek olursam Çerkesk burada. Şehrin haritasını da buraya koymuşlar. Çok güzel düşünmüşler. Kim düşündüyse sağ olsun. Dün harita aradım, bulamadım. Sizlere harita üzerinde böyle parmakla yaptığım yolculuğu ve bundan sonra belki de yapacağım yolculukları göstermek istiyorum. Çünkü haritada anlattığım zaman kafanızda bir şeyler oluşuyor diye düşünüyorum. Böyle bir fikir geldi aklıma. Haritayı da bulunca göstermek istedim dostlar. Burası kaldığım otelin arka bahçesi. Zaten ön bahçesi yok. Ön caddeye bakıyor direkt. Şöyle göstereceğim hemen sizlere. Uzun uğraşlar sonucunda bulmuştum burayı. Bir önceki videoda yine bunun macerası var. Gecelik 23,5 dolar. Kahvaltı dahil. Odada tek başıma kalıyorum. Otele kayıt yaptırdığım zaman benden pasaportumu aldılar. Polis merkezine gidip benim kaydımı yaptıracaklarmış. Registration dediler. Bizde kalacak pasaportun dediler. Tamam dedim. Kayıt yaptırdıktan sonra bana bir belge vereceklermiş. Kaldığım yerlerden o belgeyi almam gerekiyormuş Rusya'da seyahat ettiğim süre boyunca. Öyle bir uyarı da yaptılar sağ olsunlar. Burasının tek dezavantajı merkezden 4 kilometre uzaktayım. Bu gördüğünüz ana caddenin üzerinde. Buradan böyle dümdüz devam edeceğim. Hiç sapmadan merkeze ulaşacağım. Hemen yanımızda çok güzel bir cami var. Belli yeni yapılmış bir cami. Buradan karşıya geçebilir miyim bilmiyorum. Yaya geçidi yok. Buralarda dikkat ediyorlar öyle şeylere. Herkes yaya geçidini falan kullanıyor. Yani kimsenin yola atladığını görmedim geldiğim süre boyunca. Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'ndeyiz dostlar. Bir süre boyunca Kuzey Kafkasya bölgesindeki özerk cumhuriyetleri gezeceğim. Buradaki halkları sizlere tanıtmak istiyorum. Beni tanımayanlarınız varsa ismim Burak. Bir süredir dünyayı dolaşıyorum ve maceralarımı YouTube kanalımda paylaşıyorum. Güney Amerika'dan Orta Doğu'ya, Balkanlardan Orta Asya'ya birçok coğrafyadan video kanalımda mevcut. Videolar sekmesinden ya da oynatma listesinden bulabilirsiniz.
Abone olursanız çok sevinirim. Çünkü izleyenlerin çok büyük bir kısmı abone olmadan izliyorlar. Videoları da beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim. Destek olmuş olursunuz. Bak, yaya geçidinden geçerken herkes duruyor. Çocuk da kontrpiyede kaldı. Ben geçeceğim mi geçmeyeceğim mi karar veremedi ona. Haklı. Benim adım atmam gerekiyor ki dursun. Desteklerinizi bekliyorum. Karaçay-Çerkesya maceramız Çerkezk'te, başkentte başladı dostlar. Karaçay Türkleri yaşıyor burada. Çerkesler yaşıyor. Nogaylar yaşıyor. Ruslar yaşıyor. Başka Tatarlar yaşıyordu. Birçok etnik kültüre ev sahipliği yapan bir yer burası. Gezelim, görelim bakalım, öğrenelim. Haritadan baktım. Respublikansia Sobornaya Mescit yazıyordu ismi kısmında. Otele yakın ya, merkeze geçmeden burayı göstermek istedim sizlere. Bayağı güzel yapmışlar yalnız, mimarisi çok hoş. Bahçesi de oldukça büyük. Diktikleri fidanlar büyümeye başlamış. Belli bir boya gelmiş ağaçlar. Bundan 5-10 yıl sonra belki kocaman ağaç olacak. Onun gölgesinde serinleyecek insanlar. Şu an bulunduğum bu cadde Lenin Caddesi olarak geçiyor. Buradan itibaren şehrin merkezi diyebilirim dostlar. Dayı bize yeşil yanıyor be. Baksanıza, 3'er şerit. Yollar oldukça geniş. Yolların olduğu kadar kaldırımlar da geniş. Yani yayalara burada önem veriyorlar dostlar. Biliyorsunuz bizim ülkemizde kaldırım neredeyse yok. Olan alan da işgal ediliyor. Yolda yürümek zorunda kalıyoruz ama bu coğrafyada öyle bir sıkıntı yok. Gezdiğim, gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Çünkü Orta Asya'da da bulunmuş biri olarak bu yorumu rahatlıkla yapabilirim. Orada da aynı bu düzen ve mimari var. Sonbahar geldi. Baksanıza. Yeşil yapraklar hala ağaçlarda duruyor ama bazıları da sararmış yaprakların. Bir kısmı da kurumuş ve dökülmüş vaziyette. Sonbaharın en güzel yanlarından biri bu. Renk değişimini kendi gözünüzle görüp yaşıyorsunuz. Bazen tatlı tatlı bir esinti oluyor ama o esinti sertleşebiliyor. Bu da Kafkasların normal yanı. Diyor ki sen Kafkas coğrafyasındasın. Burada hava çetin olur, sert olur. Üstünü sıkı giyin. Çünkü gerçekten hava koşulları, hava şartları bakımından zor bir coğrafya burası. Tabii burada doğup büyüyenler bu coğrafyaya alışmış durumdalar. Ama daha ılıman, sıcak coğrafyalardan gelen turistler burada birazcık sıkıntı çekebiliyor. Yani sert havada, sert rüzgarda rahatlıkla hasta olabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor, sıkı giyinmeniz gerekiyor. Ama bugün hava güzel. Baksanıza, bulut yok. Güneş arkamızda. Şu an güneş vurduğu için mesela ufaktan bir ter yapıyor. Çünkü gerçekten hissettiriyor sıcaklığını. Bir yandan ısınırken bir yandan rüzgar esiyor. Tam hasta olmalık hava. Dikkat etmekte fayda var. Burası bir otobüs durağı. Burada da geçen otobüslerin numaraları yazıyor. Şu yanında sanırım dakika yazıyor. 16 dakika, 15-30 dakika gibi bir şeyler yazıyor. Yanlış anlamadıysam ama tam olarak neyi ifade ediyor bilmiyorum. Spasiba, spasiba. Şeyimizi unutmadık sanırım orada. Aldık her şeyi. Hat aldım şimdi kendime dostlar. MTC ismindeki bu telekomünikasyon firmasından aldım. Oradaki arkadaş İngilizce bilmiyordu, Rusça biliyordu. Çeviriden anlaştık. Ne kadar aldım hattı? 60 GB internet, 300 dakika konuşma. Bir ay için geçerli. 600 ruble. O da 6,5 dolar gibi bir şey yapıyor. Bence uygun bir fiyat aldık. Yani Türkiye'deki fiyatları düşününce 60 GB internet 6,5 dolar bence uygun bir fiyat. Çevrim dışı çeviri indirmiştim Google çeviride. Rusça, Türkçe ben yazdım, o yazdı. O şekilde anlaştık. Hattımızı da aldık. Bir ay boyunca bütün Rusya'da geçerli. Ablalarımız sokağa
Tezgah açmışlar, çanta satıyorlar. Burada da elma satıyor ablamız. Saat şu an öğlen 1:30 civarı. Birazcık karnım acıktı. Haritadan İzmir kafeyi buldum dostlar. Burada İzmir Kafe isminde bir yer var. Şöyle Instagram adresini de göstereyim. İzmir _kafe Çerkezk. Büyük ihtimalle sahibi Türktür diye düşünüyorum. Haritayı kurcalarken buldum. Buranın yerel yemeği hıçını denemek istiyorum. Türkçe biliyor musun? Buranın sahibi burada mı? No? Okay. Do you have menu? Есть меню. Проходите вот сюда. Okay. Spasiba. Aha, hepsi Rusça. Hıçın Хачен, хо. hangisi? Хачен. Вот. Hıçın. Kartoşka. Картошка, ботва. Batva. Да. Ботва колay bizim tipinde. Свекольные листья. Çügündür. Türkçe biliyor musun? Biraz. Biraz. Aha. Kafenin adı İzmir'de. İzmir, evet. Ha, siz mi İzmirlisiniz? Ya eşiniz mi? Babanız mı? Babamı babamın babası Türk olacak. Babanın babası Türk. Türk. Ondan kafenin adını İzmir koydunuz. O anda evet annesi İzmir'den olan. Senin babanın babasının annesi. Evet. Babası yoksa babanın annesi mi? Babaanne. Evet. Babaannen İzmirli. Yes. Gittin mi hiç İzmir'e? Gitti. Sen gittin mi? Yok. Biz burada doğduk, burada yaşadık. Karaçay türküsün değil mi? Karaçay Türk. Evet. Türkçe biraz benziyor. Türkçe biraz biliyorum. Burada doğdun, burada büyüdün. Evet. Çok güzel. Ben de görünce gelmek istedim. Ben İzmirliyim. Ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. Oo, çok güzel. Buranın yerel yemeğiymiş hıçın. Hıçın, Karaçay. Karaçay'ın. Karaçay. Ne var içinde? Kartoşka mı var? Gardoş, peynir. Peynir. Tamam. Bir tane hıçın alayım. Çayınız var mı? Çay var. Çay, İzmir çay, Karaçay. Buranın yerel çayı var mı? Sizin kendi özünüzün çayı. Evet, bu çay. Hem de bu çay. Bu tatlı, bu yok tatlı. Tamam, o zaman İzmir çay mıydı bu? İzmir çay. Tamam, bir tane İzmir çay alayım o zaman. Ben tatlı seviyorum. Çay Küçük olsun. Küçük olsun. Küçük olsun, evet. Adın ne abla? Zamira. Zamira, Burak bende. Çok memnun oldum. Hıçın ne var? Küçük olsun içinde. Hıçın... Denemek istiyorum sadece. Hıçın hani cav hem de smetana. Simitana onu bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ne kadar boyutu? Hıçın? Hıçın bu var. Tamam, o yeter bana. O yeter bana. Evet. Buranın konsepti bu şekilde. Kabinlerde oturup yemek yiyorsunuz. Şöyle İzmir'in eski bir silüeti. Saat kulesi ve tramvay. Arkada bir tane kadırga var. Burada sigara içmek yasak ve alkol almak yasak. 2 tane uyarı var. Farklı birkaç tane kabin var. Bu kabinlere geçiyorsunuz. Buralarda yiyorsunuz yemeğinizi. Bu taraf mutfak. Sanırım burada da bir mutfak var. Dilerseniz böyle dışarıda da oturabilirsiniz. Ben buraya ilk geldiğimde şehrin dışında bir yerde indim. Otobüsün bizi bıraktığı yerde tren istasyonu vardı. Haritada tren istasyonunun olduğu çevreyi inceliyordum. Ben bu arka sokaklardan yürüyerek geldim şehir merkezine. Ya geçerken böyle bir yer görmedim. Arada kalıyor çünkü burası. Sonra incelerken böyle haritada İzmir yazısını gördüm direkt. Dedim ne alaka? Daha sonrasında oraya tıklayınca buranın böyle dışarıdan bir fotoğrafı var. Tamam dedim, burası bir kafe. Birazcık şehrin uzağında kalıyor, merkezin dışında kalıyor ama bir gelir bakarım dedim kafeye. Yani sonuçta İzmir kafe, mutlaka bir Türk işletiyordur diye düşündüm. Karaçay Türk'ü ablamız ve ailesi işletiyormuş. Yanlış anlamadıysam babaannesi ya da işte dedesi ya da dedesinin dedesi, büyük dedesi İzmir'den buralara gelmiş. Ya da buradan İzmir'e göçmüş, tekrar oraya mı göçmüş? Öyle bir şey. Ya da İzmirli biriyle evlendi. Bir Karaçay Türk'ü, Türkiye Türk'ü evlendiler.
Onun torunu. Öyle bir hikayesi vardır. Spasiba. Пожалуйста. Ayftosun. Teşekkür ederim. Hıçınımız geldi dostlar. Üzerine bir de tereyağı atmışlar. Buna da İzmir çay dedi abla. Bitki çayı. Yani İzmir çayı diye bir şey hiç duymadım hayatımda. Bildiğiniz bitki çayı. Şöyle ucunda şey var. Süzgeci var. Hatta koyalım hemen çayımızı birazcık soğusun. Hıçın dediğim gibi buranın yerel yemeği. Şöyle bir tabak ne kadar yaptı? 130 ruble yaptı. Yaklaşık 1,5 dolar. Bu çay da 190 ruble. O da 2 dolar diyelim. Bayağı bir demlik çay var burada. Yani burası aşağı yukarı 3,5 dolar yaptı benim öğle yemeğim. Şimdi tadına bakalım hıçını. Tereyağı koymuşlardı. Onu birazcık gezdirelim. Yağlayalım. İçi patatesli peynirli. Patatesli peynirli börek diyebiliriz yani. Oldukça başarılı. Tereyağı çok güzel bir lezzet katmış. Zaten tereyağının girdiği hemen hemen her şey aşırı lezzetli oluyor. Yani ben şahsen çok seviyorum. Çay da bildiğimiz yeşil çay gibi. Sadece tatlı. Gayet güzel. Vallahi beğendim abi. Hamur işini zaten çok seviyorum. Bir de hamur işini gerçekten iyi yapan insanlar oluyor. Onlar ayrı bir sevdiriyor. Ellerinize sağlık. Şöyle vereyim ücreti. Çek. Çek. Aynen. Ben kayınbiliyim. Çek. Türk'ten. Türk'üm sen? Karaçay Türk'ü mü? Yes. Burak ben. İsmail. İsmail, memnun oldum. Buralı mısın doğma büyüme? Anlıyorsun değil mi dediklerimi? Az anlayın. Az anlıyorsun. Yavaş mı konuşayım yoksa? Kaç yaşın var? Kaç yaşım? 17. Kaç yaşındasın? Ben 31 yaşındayım. Yat dedi. Ne? Türkçe konuşuyorduk da Aha. anlıyor mu beni diye kaç yaşındasın diye sordum. Kaç Yaşı. Benim yaşım 31. 31 yıl. 31 yıl buna Kaç 20, yıl? 24. 24 yıl. Ha. Siz de Biz ikimiz kardeşler. kardeşin. Hı hı. Ha. Sen Geç. Abla. ablan. Abla. Memnun oldum Burak. Bu da sizin. Teşekkür ederim. Galiba bir tek sen Türkçe biliyorsun. Daha iyi Evet, biliyorsun. Da. Evet. Burada çok Karaçay Türkleri yaşar mı? Karaçay Türk az Çok, yaşıyor. Çok az. Çok az. Çok az. Нет. Çok mu az mı? Мало живут. Нет же, много же. Где живут? Садовый. Садовый? Ne tarafta yaşıyorlar? Село Садовое. Çerkezk'in içinde mi dışında mı? Dışında. Ha, köylerde o zaman. Dağlara yakın mı? Vay, yurtta. Yurtlarda yaşıyorlar. Ha. Nasıl gidebilirim oraya? Minibüs gider mi? Садовый. İsmail. Bu Sadovaya. Садовое. He, burada mı yaşarlar? Burada da. Burada mı yürüyorsun? Ma çapayını kadınlar. Burada geziyorum, seyahat ediyorum. Seyahat, travel. А, Travel. Travel, aha. O Садовый. Burası. Burası. He, biraz uzaktaymış. Hmm, Daha çok burada yaşar Karaçay Türkleri. Karaçay Türk, evet. He. Zaten şehirde Ruslar yaşıyor, Hı hı. Çerkesler yaşıyor. Karaçay yaşıyor. Karaçay. Nogay yaşıyor. Nogaylar. Nogaylar. Nogay- Abaza. Abaza. Ruslar. Evet. Nogaylar Türkçe bilir mi? Biraz. Biraz konuşur. Biraz bizi. konuşuyorlar. Evet. Tamam. Ben oraya gidebilirsem gitmenin yolunu bir bulayım. Kaysı marşrutka barada Садовый. İsmail. Bilmeyeyim mi? Nerelisin? İzmirliyim ben. Bu kafeyi gördüm. Dedim bir geleyim ziyaret edeyim. Tamam. Sen az anlıyorsun değil mi beni? İzmir'de Çıt çıt mi? anlıyorsun. Tamam. Anlıyorsun. Gittin mi İzmir'e? Neresine gittin? İzmir'de Vardın mı? Varmadık. Sen de yok. varmadın. Biz Antalya varmış Hı hı. 3 kere. Alanya, İstanbul. İstanbul bir kere. Beğendiniz mi? Sevdiniz mi? Evet, Entabar istiyorum. Tekrar istiyorsun. Evet. İzmir'e de gelin ama.
İzmir, evet, orada istiyorum. Dedemiz İzmir'den. Dedeniz İzmir'den. Ne Evet. güzel. Buraya gelip burada Karaçay Türk'ü biriyle mi evlenmiş? Evet, buraya Trabzon var mı? Hı hı, Trabzon, Karadeniz. Trabzon, evet. Trabzon, Gruzya, Georgia. Hı hı. Georgia gitti. Gruzya, Türkiye Hı hı. var. Sınırı. Hı hı. İyi. Birazı Gruzya, Georgia gitti mi? Hı hı. O zaman dede biz de Gruzya kaldı. Ha. Gruzya, SSR, o Rusya. Hı hı. Sovyet Rusya zamanında orada kaldı. Evet. Sınır değişince o tarafta kaldı. Evet. Hem dede biz SSR'de kaldı. Hı hı. Türkiye olmadı. Ha. Hem de Kazavat olacaksın 1941 yılda. 1941. Evet. Karaçay'ını Kazakistan aşırdılar. Hı hı. Ha, sürgün ettiler Sürgün oraya. ettiler, Ha, evet. tamam. Biliyorum. Bulanı da Kazakistan'a sürdüler. Hı hı. Hem de babaannemle dede birbirini gördüler. Anda evlendiler. Ha, sürgünde evlendiler o zaman. Evet, Aa. evet. Dede bizni enta 3 yaşı olan birinci kadından. O kadını öldü de Birinci eşi ölüyor. ölüyor. Evet. Babaannen ikinci eşi mi? Dedemi Dedenin ikinci eşi. bizni babaanne dedene ikinci yaşı. Heh, Evet. tamam. Birinci yaşı öldü. Ölmüş. 3 evlatı kaldı. 3 evladı Kazakistan'da. Kazakistan'da oldular. Babaannem evlendi de dedeme anne oldu. Ha, babaannem baktı. Evet. İyi bizim de bu babaannemle dedeni 6 evlatı oldu. 6 evladı oldu. 3 de oradan 9 evlat. Evet, evet. Aa, maşallah. Da. Çok memnun oldum sizleri tanıdığıma. Çok Ben teşekkür de ederim her şey için. teşekkürler. Ellerinize sağlık tekrardan. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Aman Güle güle. çiçeği bozuyor. Çiçeği şey yapıyordum, kırıyordum. Burası Çerkezk'in meşhur sokaklarından bir tanesi. İsmi Pervomayskaya. Anladığım kadarıyla araç girmiyor bu kısma. Bayağı sakin ama. Ben biraz daha kalabalık olur diye düşünmüştüm. Karaçay Çerkesya Cumhuriyeti Rusya'nın içerisinde özerk bir bölge. Videonun başında söylemiştim dostlar. Aşağı yukarı 500 bin nüfus var burada. Kendine ait bayrağı var. Kendine ait sınırları var. Ama tabii ki Rusya'ya bağlı. Burada Ruslar yaşıyor. Karaçay Türkleri yaşıyor. Nogay Türkleri yaşıyor, Çerkesler yaşıyor, Abazalar yaşıyor, Tatarlar yaşıyor, Ermeniler yaşıyor ve diğer etnik gruplar var. Yani multikültürel bir coğrafya burası. Nogay Türkçesi, Karaçay Türkçesi, Çerkesçe, Rusça ve Abazaca. 5 dil resmi dil olarak kabul edilmiş. Ama resmi yazışmaları, devlet dairesinde yapılan yazışmaları Rusça olarak belirlemişler. Rusça yapıyorlar resmi yazışmaları. Abilerimiz sokağa ışıklandırma döşüyor. Peyzaj çalışmaları da ne güzel ha. Birazcık kurumuş çiçeklerin dipleri ama rengarenk gözüküyor. Baksanıza sağlı sollu her yere çiçek ekmişler. Tabii rüzgardan etkileniyor çiçekler. Bayağı sert bir rüzgar var. Akşama yaklaştıkça daha da sert esmeye başlıyor. Akşam bayağı serinliyor burası. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Buranın coğrafi güzellikleri ön plana çıkıyormuş dostlar. Mesela Elbruz Dağı. Kafkaslardaki en yüksek dağymış. 5600 metre rakımda zirvesi. Eğer bu coğrafya Avrupa sınırları içerisinde sayılırsa Avrupa'nın en yüksek dağı oluyormuş Elbruz Dağı. Biliyorsunuz Avrupa'nın en yüksek dağı Fransa ile İtalya arasında bulunan Mont Blanc. 4800 falan olması lazım onun da zirvesi. Yani şu an bulunduğumuz bu topraklarda yer alan Elbruz Dağı ondan daha yüksek. Eğer burası Avrupa sayılsaydı Elbruz Dağı en yüksek zirve olacaktı Avrupa'da.
Kim çektiyse şahane bir fotoğraf çekmiş ha. Gerçekten manzara da şahane. Abi de güzel poz vermiş. Burada Rusçası yazıyor. Hemen telefonumu çıkardım. Fotoğraf uygulaması var Google çevirilerin. O fotoğrafı böyle tutuyorsunuz, tamam mı? İsterseniz fotoğraf olarak çekebilirsiniz. İsterseniz böyle tutabilirsiniz. Tuttuğunuz an çeviriyor. Neymiş? Fotoğrafçı abimiz Renat Urusov Karaçayevski bölgesinde çekmiş fotoğrafı. Karaçay Çerkes Cumhuriyeti yazıyor. Büyük ihtimalle kendi sergisi. Burada çektiği diğer fotoğraflar var. Mesela şunu okutalım. Geleneklerin korunması diyor. Yine aynı abimiz Karaçayevski ilçesinde çekmiş. Buna bakalım. Anne sevgisi diyor. Milada Boyunsuzova. Fotoğrafçı Milada Boyunsuzova'ymış. Yine Karaçayevski bölgesinde çekmiş fotoğrafı. Bayağı dağlık bir alan o zaman Karaçayevski. Ziyaret ettiğimiz cami. Karaçayevski de buranın, yani Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci şehri. Yörenin geleneksel kıyafetleri. Oo, Elbruz Dağı bu olsa gerek. Hemen bakalım. Elbruz Dağı değil sanırım. Bermamit sabahın erken saatleri diyor. Molo Karaçayevski bölgesi. Baksanıza yemyeşil coğrafya, şahane valla. Bir yanda şehirleşme var, fabrika var ve manzara var. Ay ne kadar güzel. Renklere bakar mısınız? Renklerin değişimine, güzelliğine, farklılığına. Şahane valla. Bu da Nogay Murza diyor. Fotoğrafçı Arsen Alaberdov Nogay. Kendisi Nogay Türk'ü sanırım. Savaşçı kardeşimiz. Bu da buraların bilge büyük kocası, dedesi olsa gerek. Burada çoban bir amcamız. Orada da bir tane çoban var, atlı. Koyunları gidiyor. Bu da onun destekçisi, yardımcısı. Ne kadar güzel fotoğraflar ya, bakar mısınız? Abi yalnız şahane bir yere çıkmış ha. Gerçekten şahane bir yere çıkmış. Kıskandım abi. Bu bölgedeki ahalinin geleneksel kıyafetleri. Çünkü multikültürel bir coğrafyadayız. Bir sürü farklı etnik köken yaşıyor burada. Onların kültürleri iç içe geçmiş durumda. Bu fotoğraflarda da farklı etnik kökenlerin geleneksel kıyafetleri yer alıyor. Ne kadar güzel giymiş kadınlar ya. Şey gibi, dizi karakteri gibi ha. Gerçi dizi karakteri gibi yanlış bir ifade. Tarihten o karakterleri alıp dizilere uyarlıyorlar. Yani geleneksel kıyafetleri günümüze belki de uyarlayıp birazcık daha belki modernleştirip dizilerde öyle anlatıyorlar bizlere. Ama yine de tarihi dizilerden değil de kitaplardan öğrenmek her zaman en doğrusu. Sağ tarafta satranç masaları var ve sandalyeler var. Orada satranç oynuyorlar. Şehrin birçok yerinde irili ufaklı parklar var. Genelde insanlar parklarda dinleniyorlar, vakit geçiriyorlar. Çocuklar koşturuyor, oynuyor. Park kültürü çok güzel. Sovyetlerden kalan bir miras olsa gerek. Yani şu an gördüğümüz birçok şey Sovyetlerden miras kaldı. Post-Sovyet ülkelerine. Bunu söylemek yanlış olmaz sanırım. Parkın girişinde devasa bir heykel var. Vladimir İliç Ulyanov'un heykeli. Biz kendisini Lenin olarak tanıyoruz. Kendisi Rus bir sosyalist devrimci, Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi. Aynı zamanda Ekim devriminin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu. Rusya'nın birçok yerinde kendisinin ismi sokaklara, caddelere, parklara verilmiş durumda. Ve aynı zamanda heykelini de birçok yerde görebilirsiniz. Lenin heykelinin hemen karşısında bir tane bina var. Devlet binası olduğunu düşünüyorum. Hemen burada Rusya'nın bayrağını görüyoruz. Onun yanında da özerk cumhuriyet olan Karaçay-Çerkesya'nın bayrağı var. Binanın ön cephesinin sol tarafında Karaçay-Çerkesya'nın arması bulunuyor.
Hemen sağ tarafta ise başkent Çerkezk'in arması bulunuyor dostlar. Karaçay-Çerkesya bayrağının anlamını merak ettim dostlar. İnternetten birazcık araştırdım. Birkaç bilgi buldum. Mavi renk iyi niyeti ve huzuru temsil ediyormuş. Yeşil renk doğanın ana rengi, doğurganlığı, zenginliği, yaratılışı ve bilgeliği temsil ediyormuş. Kırmızı renk halklar arasındaki sıcaklığı, yakınlığı temsil ediyormuş. Bunun dışında farklı bir anlam grubu daha bulmuşum. Burada da açık mavi renk Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nin Türk halklarını yani Karaçayları ve Nogayları temsil ediyor diye not almışım. Yeşil renk Adige halklarını, Çerkesleri ve Abazaları temsil ediyor diye not almışım. Kırmızı renkte Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nde yaşayan Slavları temsil ediyor diye not almışım dostlar. Yani anlamlar bu şekilde. İnternetten bulduğum bilgiler bunlar. Bir de bayrağın ortasında bir arma var. Orada bir dağ var. Bembeyaz. O da sanırım Elbruz Dağı. Onunla ilgili bir bilgi bulamadım ama Elbruz Dağı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu coğrafyadaki en yüksek dağ tabii ki de o olacak. Yani mantıken düşündüğümüzde olması lazım. Gittiğim ülkelerde bayrakların anlamlarını öğrenmek hoşuma gidiyor. Bazen böyle patinaj çekip kalkış yapan genç arkadaşlarımız oluyor. Çevreye de rahatsızlık veriyor. İnsanlar bir an böyle dikkat kesiliyorlar oraya. Biraz da tabii geriliyorlar. Çünkü çok sakin. Gerçekten çok sakin bir şehir burası. Bayrakların ne bileyim bir simge olur. Onun anlamı. Bir heykel olur. O heykeldeki kişi kimse, tarihte ne yapmış, neden önemli, neden onun heykelini dikmişler. Bunların anlamlarını öğrenmeyi seviyorum. Buralarda biraz canlandı. Oo baksana nasıl rüzgar su atıyor. Zeloni Ostrov Parkı'na geldim şimdi. Hemen burada devasa bir anıt var. Şöyle bir tane demirden halka yapmışlar anıtın önüne. Yüzük gibi bir halka. Üzerinde bazı figürler var. Sanırım buradaki halkların geçmiş dönemden günümüze yaşadığı işte bazı zorluklar, savaşlar, mücadeleler onları anlatıyor. Mesela burada şunlar Osmanlı askeri olsa gerek ya. Yani o şeyi aldım. Düşünceyi aldım o figürlerden. Burada ata binmiş asker figürleri var. Savaşı çağrıştıran figürler var. Hiç bilgilendirici bir not vesaire bir şey de yok ya. Üstünde 1957-1557 yazıyor. Ya geçmişten günümüze savaşları anlatıyordur diye düşünüyorum. En son 2. Dünya Savaşı ile falan bitiriyordur. Ya da Sovyetlerin dağılmasıyla bitiriyordur. Çünkü 92'de Sovyetler dağıldı. Ondan sonra bu coğrafyadaki halkların, ülkelerin kaderleri değişti. İşte özellikler verildi vesaire bilmem ne derken bugünkü Rusya Federasyonu. Ama bakar mısınız peyzaja ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel gözüküyor. Şimdi parka inelim, birazcık parkın içinde dolaşalım. İnsanların böyle gözünün içine bakıyorum. Acaba böyle benimle konuşmak isteyecek olan var mıdır filan diye bir iki kişiye laf attım ama konuşmak istemiyorlar. Birazcık böyle mesafeliler kameraya karşı. Bayağı da büyük anıt ha. Küçük değil yani. Bir şey yazmışlar ama kestanelerden çok anlamadım ne olduğunu. Anıt şöyle gözüküyor. Днем учителя. Мучителя? Не мучителя. Учителя. Teacher. Ha. Ne yazıyormuş? Пока еще не закончено. He, çok anlamadım ama. Spasiba. Spasiba. Dil bilmeyince böyle oluyor abi işte. Ruski niyet. Yok. 3-5 kelime öğrendim ama. Privyet selam demek. Zdravstvuyche merhaba demek. Как dela nasılsın demek. Хорошо iyiyim tamam gibi bir şey. Spasiba teşekkür ederim demek. Das vidanya görüşürüz demek. Sonra Pajausta rica ederim gibi bir şey. Dobra utra günaydın. Dobra veche iyi günlerdi galiba. Öğrenmişim yine ha 3-5 günde. Şehrin içerisinde bu kadar park olup yine şehrin. Hello, how are you? You good? Yes. From here? Yes. Cherkess. You speak Russian, English and Russia. Karaçay and Çerkes. yes, I'm from Turkey. Wow. Türkçe biliyor musun? Türkçe biliyor musun? No, no. Я там была. Sen biliyorsun. Была там. Karaçay türküsün değil mi? Да. Yes. Nasılsın? İyi misin? Нравилось? Да. Yes. How are you guys? You good?
Этот. Сейчас. Алания. Alanya. Алания, Анталия. Этот. Oraya gittin. Белек. Belek. Seviyorsun Antalya'yı. Antalya is good. Анталия, я там была, Алания тоже. Also, did you go to Turkey? Не. No? Там good. Are you students? Что? Students? What? Students. No. Children. You children? Ah, school. Все, окей. YouTube, yes. Subscribe. 3 abone 3 abonedir. Сейчас. Aha. Ага. Все. Spasiba. Ciao, bye bye. Ha, bir de paka vardı. O da görüşürüz demek. Ne yaptınız? Şehirde zaten çok fazla nefes alınacak bir alan var. Park var, yeşillik var. Her yer yeşillendirilmiş. Ve böyle devasa bir park da var aynı zamanda. Yani şehir merkezindeydik biraz önce. 5-6 dakika yürüdüm, hemen buraya ulaştık. Çocuklar için oyun alanı yapmışlar bu kısımda. Farklı oyun aletleri var. Bisiklet ve neydi şu? Kaykay. Kaykay sürme alanı yapmışlar. Orada böyle ufak bir Luna Park gibi bir şey var. Çocuklar için güzel bir alan oluşturmuşlar. Parkın ortasına bir tane göl yapmışlar. Yapay bir göl olduğunu düşünüyorum bunun. Şurayı da çevirmişler. Alabalık tarzı bir şey mi yetiştirmeye çalışıyorlar? Çok emin olamadım. Arkadaşlar bu arada şehrin 130 bin nüfusu var. Ben Karaçay-Çerkesya'nın nüfusunu verdim. Yaklaşık 500 bin olarak bahsetmiştim videoda. Şehrin nüfusu da 130 bin civarıymış. Çerkeskin kelime anlamı Çerkeslerin şehriymiş. Gerçi Çerkeslerden çok Ruslar ve Karaçay Türkleri yaşıyor bu şehirde. Nüfus olarak daha fazlalar. Bir tane bilgi okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çerkez-Rus Savaşı'nda Osmanlılar biliyorsunuz Çerkeslere yardım ettiler. Destekte bulundular. Battal Gazi o savaşta esir düşmüş. Onun esir düşmesine binaen buraya Battal Paşinski ismini vermişler. Öyle bir bilgi yazıyor internette. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bayağı bir esmeye başladı hava. Kuban Nehri şöyle aşağı tarafta kaldı. Oraya doğru yürüyorum ama sanırım buradan itibaren geçiş yok. O yüzden bu yürüyüş yolundan böyle dönüp parkın dışına doğru çıkacağım. Şehir Kuban Nehri'nin hemen kenarına kurulmuş. Sanırım Ruslar kurmuş burayı. Stratejik bir kale olarak kurmuşlar. Şu an dediğim gibi Ruslar daha fazla nüfusta burada yaşıyorlar. Daha sonrasında Karaçay Türkleri geliyor ve Çerkesler geliyor. Videonun sonunda şundan da bahsetmek isterim. Aslında videonun belki de orta kısımlarında bahsetmeliydim bu bilgiden ama sonlara kaldı. İsim olarak Karaçay-Çerkesya şu an bulunduğumuz Özerk Cumhuriyeti'nin ismi. İki topluluktan geliyor. Karaçaylar ve Çerkesler. Bu iki topluluktan kısaca bir bahsetmek istiyorum. Karaçaylar bir Türk topluluğu dostlar. Konuştukları dil aslında Türkçe. Kıpçak grubunun alt gruplarındanmış sanırım. Yani Sovyetlerdeki Türkologlar araştırma yaptıklarında Kıpçak dil grubuna daha yakın bulmuşlar Karaçayların konuştukları dili. Kafkas dağlarının yüksek rakımlarında yaşıyorlarmış. 1920'lerin başında Sovyetler bir reform yapmaya çalışıyor. Aslında reform mu denir bilmiyorum. Bir tarım politikası gidiyor. Halkları yüksek rakımlardan düzlüklere indirip tarım yapmalarını teşvik ediyor. Buna da kolektivizm ya da kolektivizasyon demişler. Bu politikayla Karaçay Türkleri yüksek rakımlardan düzlüklere indirilip tarım yapmaya teşvik edilmiş. Yani normalde aslında Kafkasların yüksek rakımlarında yaşayan bir halk. Yani çetin hava koşullarına dayanıklı bir halktır diye düşünüyorum buradan yola çıkarak. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar bu bölgeyi işgal ediyorlar ve Sovyetler Karaçayları Almanlarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle Kazakistan'a sürüyor. Daha sonrasında bu topraklara tekrardan onları geri getirecek ve bu Özerk Cumhuriyeti kurmalarına teşvik edecek gibi bir kronolojik silsile var.
Onun detayına girmeyeceğim. Ama 43-44'te sürgün ediliyorlar Kazakistan'a. Daha sonrasında tekrardan bu coğrafyaya geri geliyorlar. Tabii ölenler var bu sürgünde. Hayatını kaybedenler var. Oraya gönderilenlerin bir kısmı sanırım geri gelebiliyor buraya. Karaçaylar böyle bir halk. Tabii ki daha detaylı bilgiler vardır, araştırılır, verilir. Ama böyle kısaca basit bir bahsetmek istedim sizlere çok sıkmadan. Bir diğer halk ise Çerkesler. Çerkeslerin ana vatanı Kafkasya. Burada Çerkezistan isminde bir devletleri vardı ve Rusya sürekli bu topraklara gözünü dikmiş vaziyetteydi ve sürekli taciz ediyordu. Çerkeslere saldırıyordu derken aralarında çok uzun yıllar süren, hatta yanlış hatırlamıyorsam 101 yıl süren bir savaş oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Çerkeslere desteği de vardı bu savaşta. Bu savaşın sonunda Çerkesler kaybetti ve bu topraklardan sürgün edildi. 1864. Hatta Çerkesler 21 Mayıs'ı bir anma günü olarak ifade ederler ve o gün ölülerini anarlar. Çünkü Ruslar çok ciddi bir Çerkes kıyımı yaptı bu topraklarda. Kalan Çerkeslerin çok büyük bir kısmını da sürgün etti. Buradaki limanlardan çoğunlukla limanlar kullanıldı. Kara sınırından sanırım çok az Çerkes Osmanlı toprağına göç etti. Birçoğu gemilere bindirilerek Türkiye'ye, Anadolu'ya göçe zorlandı. Bugün Türkiye'de birkaç milyonu bulan Çerkes nüfusu var. Sayısını bilmediğim için net bir rakam veremiyorum. Ama eminim yorumlarda bununla ilgili bilgilerinizi paylaşacaksınızdır. Günümüzde Çerkesler en fazla Türkiye'de yaşıyorlar bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Yani en büyük Çerkes nüfusu Türkiye'de yaşıyor şu an. Kültürlerini, dillerini korumaya çalışıyorlar. Çünkü Çerkesler Türkler gibi bir millet. Kendi kültürleri var, dilleri var, mitolojileri var, folklorları var, yemekleri var. Yani Türkler nasıl ayrı bir milletse Çerkesler de öyle. Ve kültürlerini, dillerini korumaya çalışıyorlar. Bir sonraki nesillere aktarmaya çalışıyorlar. Ve tabii 21 Mayıs 1864'ü asla unuttuklarını düşünmüyorum. Unutmamışlardır. Her sene 21 Mayıs'ta o soykırımı, üzücü olayı anıyorlar, ölülerini anıyorlar. Buradan beni izleyen Çerkes kardeşim varsa, büyüğüm varsa videonun vasıtasıyla başsağlığı dilemiş olayım. Umarım tekrardan öyle bir şey yaşanmaz. Birkaç belgesel izlediğimde o olayla ilgili konuşurken büyüklerin gözleri doluyordu. Tekrardan ana vatanlarına dönmek istiyorlar aslında. Yani Türkiye'ye bir aidiyetleri var ama Kafkasya onların ana vatanı. Belgeselde konuşan herkes, her büyük bu coğrafyaya dönmek istediğini, tekrardan burada yaşamak istediğini dile getirmişti. Karaçaylarla ilgili ve Çerkeslerle ilgili birazcık böyle yüzeysel bilgiler veriyorum. Fırsat bulursam ki bulacağım diye düşünüyorum. Hem Karaçaylarla ilgili hem Çerkeslerle ilgili daha detaylı bilgi verdiğim video yapmak istiyorum. Aslında Çerkeslerle ilgili daha detaylı bir video yapacağım. Onu nerede yapacağımı buldum. Nereye gidip de o videoyu yapacağımı buldum. Şu an Karaçaylarla ilgili araştırmamı sürdürüyorum. Bir konum bulursam oraya gidip Karaçaylarla ilgili detaylı bir video yapacağım dostlar. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Takipte kalın. Yani bulunduğumuz bu coğrafyaya adını veren iki topluluğun böyle bir tarihi derinliği var bu coğrafyada. Bundan da kısaca bahsetmek istedim. Güneş ağaçların arkasında kayboldu. Günün son ışıkları da bu anıta vuruyor. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum, şehre doğru. Çünkü park aşağıda kalıyor. Burası tamamen gölge oldu artık. Bayağı bir serinledi. En azından günün son ışıklarını yukarıda alayım ve gün batımını izleyeyim istiyorum. Bu videonun da sonuna geldik dostlar. İnsanlarla elimden geldiğince diyalog kurmaya çalıştım ama birazcık böyle kapalı gibiler ve dil engeli de var tabii ki ama belki zamanla aşarız. Bunun haricinde araştırdığım, öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Aa bak şeyi bitirmişler. Şunu bitirmişler. Güzel yapmışlar ha. Ne yazıyor acaba? Bilen varsa çevirirse çok sevinirim. Bildiklerimi, öğrendiklerimi, araştırdıklarımı sizlerle paylaşmaya çalıştım. %100 doğrudur diyemiyorum her bilgi için. İnternette malum her şey doğru olmuyor maalesef. Ama bu seyahatimde özellikle çok dikkat ettim. Sadece makaledeki bilgiler, yani akademik makaleleri okudum ve belgesel izleyerek notlar aldım. Yani onlar da doğrudur diye düşünüyorum ya. Birkaç tane böyle internette yazan siteden sadece bilgi aldım, o kadar.
Ne güzel güneş çıktı baksanıza. Artık o da kaybolacak. Çok az kaldı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle buraya kadar izleyen dostlarımdan bir ricam var. Videoyu beğenirseniz, tabii beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız, abone değilseniz abone olursanız ve yorum yazarsanız bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Ve bunlarla beni motive etmiş olursunuz dostlar. Video ile ilgili bir eleştiriniz de olabilir. Saygı çerçevesinde her eleştiriye de başımla beraber, yani hiçbir problem yok. Seve seve okurum ve sorularınıza cevap da veririm. Hakaret etmediğiniz sürece. Sizden ricam dostlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Kafkaslardaki maceram devam edecek. Takipte kalın. Görüşmek üzere diyeyim. Adios amigos.